Hiç kayıttaki sesinizi duyup saf bir utanç anı yaşadınız mı? Bıraktığınız bir sesli mesajı dinler veya içinde olduğunuz bir videoyu izlersiniz ve bu düşünce sizi bir ton tuğla gibi vurur. Hepimiz düşündük, bir dakika, gerçekten böyle mi sesleniyorum? Bana ilk kez olduğunda hatırlıyorum. Muhtemelen 13 yaşındaydım, arkadaşımın telesekreterine çok önemli, çok ciddi bir doğum günü mesajı bırakıyordum. Kendimi özgüvenli, belki biraz da havalı sanıyordum. Telefonu kapattığımda kendimi oldukça iyi hissetmiştim. Ama sonra annesi mesajı bana geri dinletti ve ah, hayır. O tiz ve gergin sesli kişi kimdi? Kesinlikle kafamda duyduğum ses değildi. Eğer kendi sesinizden yabancılaşma, o tuhaf kopukluk hissini yaşadıysanız, yalnız değilsiniz. Bu his o kadar yaygındır ki, psikologlar buna bir isim vermiştir, sesle yüzleşme. Bu, kayıttaki sesin, hayatınız boyunca tanıdığınız, kafanızın içindeki sesle çeliştiği o sarsıcı an için resmi terimdir. Peki, burada neler oluyor? Kayıt yalan mı söylüyor? Kulaklarımız bizi yanıltıyor mu? Yoksa kafatasımızın içinde çok daha ilginç bir şey mi oluyor? Bugün, bu evrensel gizemi çözeceğiz. Nasıl duyduğumuzun fiziğine, neden irkildiğimizin psikolojisine dalacağız ve hatta şarkıcılar ve seslendirme sanatçıları gibi profesyonellerin bu duygunun üstesinden gelmek için beyinlerini nasıl eğittiklerine bakacağız. Bu, her gün yaşadığınız iki sesin hikayesi. Dünyanın duyduğu ses ve sadece sizin kulaklarınız için olan ses. Kayıtlı sesinizin neden bu kadar yabancı geldiğini anlamak için, konuştuğunuzda aslında kendinizi aynı anda, iki farklı yoldan duyduğunuzu anlamamız gerekiyor. Sanki kimsenin sahip olmadığı özel bir ses karışımı alıyorsunuz. İlk yol hava iletimidir. Dünyadaki hemen her şeyi, müziği, diğer insanların konuşmalarını, trafik sesini bu şekilde duyarız. Bu, sesin yayılmasının standart yoludur. Konuştuğunuzda, ses telleriniz titreşir ve ağzınızdan çıkan ses dalgaları havada yayılır ve dinleyenlerin kulaklarına ulaşır. Bu ses dalgaları kulak kanalına girer, kulak zarını veya timpanik zarı titreştirir ve bu titreşimler, onları beynin anlayabileceği elektrik sinyallerine dönüştüren koklea adlı harika bir organa iletilir. İşte, anahtar nokta burada. Bir mikrofon tıpkı bir dış kulak gibi çalışır. Sadece havada yayılan sesi alır. Yani, kayıttaki ses, beklediğinizden biraz daha yüksek, belki biraz daha ince gelen ses, işte bu gerçek. Bu, başkalarına nasıl ses geldiğinizin nesnel olarak karşılığıdır. Yani, bu nesnel gerçekse, neden bize doğru gelmiyor? Çünkü sizin, başkalarının duyamadığı gizli bir VIP ses kaynağınız var. Bu ikinci yol kemik iletimi olarak adlandırılır ve burada işler gerçekten ilginçleşir. Ses telleriniz titreştiğinde, ses sadece havaya yayılmaz. Bu titreşimler aynı zamanda içten yankılanır, kafatasınızın ve çenenizin katı kemikleri ve dokuları aracılığıyla doğrudan iç kulağınıza iletilir. Bir uzman bunu, kendi sesimizi kafamızın içindeki bir mağara kompleksi aracılığıyla duymak olarak güzel bir şekilde tanımladı. Kafatasınızı doğal bir ses mühendisi olarak düşünün. Kemik, havadan çok daha yoğundur, bu yüzden ses dalgaları sesinizden geçerken, kemikler doğal olarak yüksek frekansları zayıflatır, ancak düşük frekansların çok daha kolay geçmesine izin verir. Kendi başınız, sesinize yalnızca sizin duyabileceğiniz bir derinlik ve zenginlik katan yerleşik bir bas güçlendirici gibi davranır. Sonuç, kafanızın içinde duyduğunuz, size özel, kemik iletilen sesiniz, ağzınızdan çıkan sesten daha derin, daha zengin ve daha yankılı gelir. Yaptığımız birçok ses için, bu kemik iletilen bileşen aslında algıladığımız baskın sestir. Bu yüzden bir kayıt dinlediğinizde, sesinizi ilk kez o içsel bas güçlendirmesinden arındırılmış olarak duyuyorsunuz. Alıştığınızdan daha yüksek ve zayıf gelmesi şaşırtıcı değil. Ama bekleyin, daha da derinleşiyor. Gariplik sadece perdeyle ilgili değil, hisle ilgili. Son araştırmalar, kendi sesimizi algılamamızın sadece işitsel bir deneyim olmadığını, çok modlu bir deneyim olduğunu gösterdi. Kemik iletimi sadece sesi iletmez, aynı zamanda bilim insanlarının titreşimli dokunsal ve somatosensoryal geri bildirim dediği küçük titreşimleri de iletir. Beyniniz, bu ses ve fiziksel titreşim kombinasyonunu kullanarak, evet, bu benim konuşmam, diye onaylar.
Bir kaydı dinlediğinizde, bu tamamen işitsel bir sinyaldir. O fiziksel titreşim bağlamından arındırılmıştır. Ses orada, ama his kaybolmuş. Beyniniz bu eksik, bedensiz sinyali alır ve onu yabancı, garip ve tam olarak size ait değilmiş gibi işaretler. Hissettiğiniz rahatsızlık sadece işitsel bir uyumsuzluk değil, bir tür duyusal yoksunluktur. Tamam, fizik mantıklı. Kafalarımız bizi kendi sesimizin farklı bir versiyonunu duymaya kandırıyor. Ama bu, duygusal tepkiyi, rahatsızlığı, içgüdüsel "bu ben değilim" hissini tam olarak açıklamıyor. İşte burada hikaye kemiklerimizden beynimize geçiyor. Sesiniz kimliğinizin temel bir parçasıdır. Hayat hikayenizin damgalandığı sesli pasaportunuzdur. Nerede büyüdüğünüz, eğitiminiz, mirasınız, kişiliğiniz. Her gün kafamızın içinde duyduğumuz ses etrafında tüm öz imajımızı inşa ederiz. Sonra bir kayıt gelir ve size bu yeni, yabancı gibi gelen sesi sunar. Bu, aynı anda iki çelişkili fikri barındırmanın rahatsız edici hissi olan güçlü bir psikolojik çatışma, bilişsel uyumsuzluk yaratır. Bu benim kaydım ve bu hiç bana benzemiyor. Bir psikoloğun dediği gibi, bu utanç hissi, kimsenin aslında düşündüğünüz kişi olmadığınızı fark etmek istememesinden kaynaklanıyor. O kaydedilmiş ses, bir sahtekar gibi hissedilir, benlik duygunuzu tehdit eder. Ama sadece ses kalitesi değil, sesle yüzleşme terimini ortaya atan, orijinal araştırmacılar başka bir şey keşfettiler. Kayıtlar, ekstralinguistik ipuçları dedikleri şeyi ortaya çıkarıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu, sesinizin kelimelerin ötesinde ilettiği her şeyi ifade eder. Farkında olmadan ifade ettiğiniz kaygı, kararsızlık, üzüntü veya heyecan gibi ince ipuçları. Geriye dönüp dinlediğinizde, kendinizi başkalarının duyduğu gibi duymaya zorlanırsınız. Orada olduğunu bilmediğiniz o sinir titremesini fark ettiniz mi? Niyet etmediğiniz o hayal kırıklığı tonu. Bu, maskesiz kalmak gibi, paylaşmaya hazır olmadığınız bir duygusal dürüstlük katmanını ortaya çıkarıyor. Ve bu inanılmaz derecede savunmasız hissettirebilir, değil mi? Bu da bizi utanç duygusunun en büyük psikolojik tetikleyicisine götürüyor. Kendi iç eleştirmenimiz. En çok rahatsızlık hisseden insanlar, genellikle belirli özellikleri paylaşır. Genellikle yüksek derecede öz farkındalığa, iç gözleme sahip ve başkalarının onları nasıl algıladığına karşı çok duyarlıdırlar. O utanç duygusu, genellikle daha derin korkuların bir yansımasıdır. Yargılanma korkusu, reddedilme korkusu veya ciddiye alınmama korkusu. O kaydı dinlediğinizde, algıladığınız her kusura, her ı ve y, her çatlağa, daha önce fark etmediğiniz her peltek veya burun tonuna odaklanırsınız ve herkesin sizi aynı sertlikle yargıladığını hayal edersiniz. Ama işte ilginç bir paradoks. Bilinçli olarak utanırken, beyniniz gizlice bundan hoşlanıyor olabilir. 2013 yılında yapılan bir çalışmada, insanlara farklı ses kayıtlarının çekiciliğini değerlendirmeleri istendi ve onlara söylemeden, kendi seslerini de karışıma eklediler. Sonuç, insanlar, kendi seslerini diğer insanların değerlendirdiğinden daha çekici buldu. Hatta bunu bilinçli olarak fark etmeseler bile. Bu muhtemelen aşinalık etkisinden kaynaklanıyor. Yani sadece tanıdık olduğu için bir şeyi tercih etme eğilimimiz. Beyniniz, hayatınız boyunca kendi sesinizi dinledi. Bilinçaltı düzeyinde, o tanıdık sesi sever. Sosyal kaygıyla beslenen bilinçli, eleştirel öz değerlendirme, o derin bilinçaltı tercihini bastırdığında, rahatsızlık meydana gelir. Yani, bu kadar evrensel bir insan deneyimi ise, şarkıcılar, podcast yapımcıları ve seslendirme sanatçıları gibi sesleriyle çalışan insanlar, bunu nasıl aşıyor? Utanç duymuyorlar mı? Aslında, sadece alışmıyorlar. Beyinlerini aktif olarak yeniden eğitirler, saldırıya geçerler. İlk olarak, zihniyetlerini değiştirirler. Seslerinin sesini sevmeye çalışmayı bırakıp, analiz edilecek bir enstrüman gibi davranmaya başlarlar. Ses tonları, nefes desteği veya diksiyon gibi düzeltebilecekleri nesnel, teknik şeyleri duygusuzca dinlerler. Böylece utanç verici hislere kapılmazlar. İkinci olarak, konuşurken veya şarkı söylerken, kulaklık veya kulak içi monitör takarak, gerçek zamanlı bir geri bildirim döngüsü oluşturmak için teknolojiyi kullanırlar. Seslerini üretirken, daha doğru bir hava iletilen versiyonunu duyabilirler. Bazı şarkıcılar, dış seslerini daha iyi duymak için, bir kulağını tıkama gibi basit bir hile bile kullanır. Bu, seslerinin içsel hissiyle dışsal gerçekliği arasında bağlantı kurmak için beyinlerini eğiterek anında küçük ayarlamalar yapmalarına olanak tanır.
özel ve kamusal sesleri arasındaki farkı aktif olarak kapatıyorlar ve son olarak iş eski usul maruz kalma terapisine geliyor. Kendilerini tekrar tekrar kaydedip dinleyerek şok etkisi kaybolur. Yabancı olan tanıdık hale gelir ve korku azalır. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Sesinizin size tuhaf gelmesinin nedeni iki güçlü kuvvetin birleşimidir. İlk olarak kendi kafanızın fiziği. Kemik iletimi sayesinde sesinizin özel, bas güçlendirilmiş bir versiyonuyla yaşıyorsunuz. Oysa bir kayıt, herkesin duyduğu daha yüksek perdeli, hava iletilen sesi yakalar. Ve ikincisi, kendi zihninizin psikolojisi. Kaydedilen ses, kimlik duygunuzla çelişir, farkında olmadığınız duyguları açığa çıkarır ve sosyal yargı korkularınızı tetikler. Ancak sesinizin kötü olduğu veya bir şeylerin yanlış olduğu hissi, aslında sağlıklı, karmaşık bir beynin, ilginç bir algısal bulmacayı çözmeye çalıştığının kanıtıdır. Bu, benlik duygumuzun kendi bedenimizde olma deneyimine ne kadar derinlemesine işlendiğini gösterir. O kayıttaki ses, bir yabancı ya da sahtekar değil. Bir şaka yaptığınızda, arkadaşlarınızın duyduğu ses. Seni seviyorum, dediğinizde, ailenizin duyduğu ses. Parlak bir fikir paylaştığınızda, meslektaşlarınızın duyduğu ses. Bu yüzden, bir dahaki sefere play tuşuna bastığınızda ve o tanıdık rahatsızlığı hissettiğinizde, bir an durun ve belki, sadece belki, farklı duyacaksınız. Belki de hoşlanmadığınız ses, sadece gerçek sizin yankınız. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tür ilginç içeriklerin devamını istiyorsanız, bize bir iyilik yapın ve beğen butonuna basın, kanala abone olun.